Herkese merhaba. Kültürel miras açısından oldukça köklü, dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinden biri. Avrupa'nın güneybatısında yer alan İber Yarımadası'nın çoğunu kaplamakla kalmayıp, aynı zamanda sınırları Atlantik Okyanusu'na, Akdeniz'e ve hatta Afrika'ya kadar uzanan ülke. Burası İspanya. Güney Avrupa'nın en büyük ülkesi. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin dördüncü en kalabalık üye devleti. Kuzeyde Fransa, Andorra ve Biskey Körfezi ile komşu olan bu yarımada ülkesi, doğu ve güneyde Akdeniz, batıda ise Portekiz ve Atlantik Okyanusu ile sınırlanıyor. Yemyeşil doğal güzelliklerden kuru ve sıcak şehirlere, Arap kültürünün etkisi altında kalan güney kesiminden Avrupa tarzını yansıtan kuzey kesimlerine kadar, içerisinde oldukça farklı ve çeşitli tarihsel yapıları barındıran Akdeniz'in en güzel ülkelerinden biri. Yaklaşık 500 bin kilometrekarelik yüz ölçümüyle Avrupa'nın Rusya, Ukrayna ve Fransa'dan sonra yüz ölçümü bakımından dördüncü en büyük ülkesi. Dağlık bir yapıya sahip olan İspanya, Avrupa'da İsviçre'den sonra ikinci en yüksek ülke. Aynı zamanda İspanya, Avrupa Birliği ve NATO'ya da üye ülkeler arasında. İspanya'yı ziyaret etmek için vize şartı bulunan ülkeye Türkiye'den 4 saatlik bir uçuşla gidebiliyorsunuz. Dünyanın en güçlü 3. pasaportuna sahip olan İspanya vatandaşları 189 ülkeye vizesiz gidebilmektedir. İklim olarak ülkemize çok benzer yapıya sahip olan İspanya, turizm açısından sıcak ülkeleri tercih edenlerin başlıca yeri. Ülkemiz insanına çok benzer yanı olan İspanya halkı samimi ve sıcak insanlar. Ülkemize benzerliği insanların dışında Akdeniz ve Ege bölgelerimizde çokça bulunan eğlence mekanlarının benzerliği ile de örtüşüyor. İspanya, Avrupa'da en fazla eğlence mekanına sahip ülke. İnsanlar bir araya gelerek gece geç saatlere, hatta sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenmeyi ve içki içmeyi çok seviyor. Bu konuda sadece eğlence mekanları değil, geleneksel olarak düzenlenen birçok festivali ile geçmişten gelen gelenekleri devam ettirerek köklerine bağlı bir ülke olduğunu gösteriyor. En ilginç geleneklerinden birisi Valencia şehrinde her yıl düzenlenen Domates Savaşı'na dünyanın dört bir yanından binlerce insan katılım sağlıyor. Bir diğeri ise Boğa Güreşi Festivali. 9 günlük festival boyunca her sabah şehrin sokaklarına bırakılan boğalar, beyaz ve kırmızı renklerde giyinen katılımcıları 850 metrelik koşu boyunca kovalıyor. Bu ilginç festivalde inanılmaz yaralanmalar, hatta ölümler yaşanmakta. Yine benzerliğiyle dikkat çeken bir başka durum ise tıpkı bizde olduğu gibi İspanya halkında da evlendikten sonra ister evlendiği kişinin soyadını, isterse babasının soyadı ile birlikte her ikisini de kullanabiliyor. Evlilik gibi önemli bir kararın iyi düşünülmesi gerekirken İspanya 2016 yılına kadar 14 yaşına gelmiş gençlerin evlenmesine izin vererek Avrupa'daki en düşük evlenilebilme yaşına sahip olan ülkeydi. Yasada yapılan değişikliğin ardından evlilik yaşını 16'ya yükseltti. Farklı iklim koşulları ve vadilerin sağladığı doğal izolasyon, İspanya topraklarında birçok kültürün, dilin ve lehçenin gelişmesine sebep oldu. Ve bu topraklar binlerce yıl Yunanlar, Fenikeliler, Kartacalılar, Romalılar ve Germenler gibi çeşitli etnik halklara ev sahipliği yaptı. 750 yıl boyunca da Endülüs adıyla Müslüman Araplar tarafından yönetildi. Ve her biri İspanya'da farklı derecelerde dilsel ve kültürel etkiler bıraktı. Kristof Kolomb'un Amerika'yı bulmasıyla sınırları Avrupa, Afrika, Amerika ve Asya'ya kadar uzanan İspanya, dünyanın en büyük imparatorluklarından biri haline geldi. Aynı zamanda sömürgeciliği dünyada başlatan İspanyollar, Maya, İnka ve Aztek medeniyetlerinin yok edilmesinde ve köle ticaretinin yaygınlaşmasında büyük rol oynadı. İngiltere, Fransa ve Amerika ile yaşanan savaşlarla zayıflamaya başlayan İspanya Krallığı, muazzam ölçülerde toprak kayıpları yaşadı. 1936-1975 yılları arasında ise General Francisco Franco tarafından diktatör bir rejimle yönetilerek dış dünyadan kopan İspanya,
1986'da Avrupa Birliği'ne dahil olarak ekonomik açıdan tekrar gelişmeye başladı. Toplam nüfusu yaklaşık 49 milyon olan İspanya'nın başkenti Madrid. Madrid yaklaşık 7 milyonluk nüfusuyla Avrupa'nın en kalabalık 5. şehri. İsmini çokça duyduğumuz Barcelona şehri yaklaşık 6 milyonluk nüfusu ile İspanya'nın ikinci en kalabalık şehri konumunda. Valencia, Zaragoza, Sevilla, Malaga, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria ve Bilbao diğer önemli, oldukça bilinen şehirleri. İngilizcenin çok az kişi tarafından bilindiği ülkede resmi dil İspanyolcadır. Ülkenin para birimi Euro. İsimlerini genellikle tarihi ve kültürel özelliklerinden alan İspanya şehirlerinin coğrafi özellikleri, şehir mimarileri, gelenekleri ve yöresel mutfağına kadar farklı kültürel yapıya sahiptir. 700 yıl boyunca Emevilerin kontrolünde olan güney bölgelerde Arap etkisi görülürken, kuzey bölgelerinde bu etkiye rastlanmaz. Yani güneydeki Cordoba ve Granada şehirlerinin mimarisi, kuzeyde yer alan Bilbao'da göreceğiniz mimari yapıdan çok farklıdır. Şehirler arasında farklı iklimlere sahip olan ülkede, okyanusun kıyısında yer alan Galicia, ılıman bir iklime ve yemyeşil bir coğrafyaya sahipken, yazın çok sıcak, kışınsa çok soğuk olan Madrid, kurak bir yapıya sahiptir. Genel bir gerçekliği olmayan söylentilerle insanların bazıları, Endülüslerin eğlenceli, Madridlilerin kibirli, Aragonların inatçı, Katalanların cimri ve Galiçyalıların güvenilmez olduğunu söylüyor. Dünyada üretilen zeytinyağlarının neredeyse %40'ı İspanya'dan gitmekte. Yemeklerinde lezzetin vazgeçilmez bir parçası olduğunu düşündükleri, zeytinyağını çok seven ve önem gösteren ülke, kalitesiyle Avrupa'da oldukça biliniyor. Topraklarının 1 milyon hektardan fazla alanı şarap üretmek için tahsis etmiş olan ülke, ürettiği şarapların bolluğu ve kalitesiyle dünyanın ikinci en büyük şarap üreticisi konumunda bulunuyor. Dünyanın ve Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip ülkelerden biri olan İspanya'da, bankacılık ve turizm en önemli unsurlar. 2014 yılında Türkiye'nin en büyük özel bankalarından Garanti Bankası'nın %40 hissesini satın alan BBVA Bankası, İspanya'nın en büyük ikinci özel bankasıdır. Yıllık 75 milyon kişi ile Fransa'dan sonra en fazla turiste ev sahipliği yapan ülkenin, turizm önemli bir gelir kaynağı. Tüm bunlara rağmen %14'lük işsizlik oranıyla Avrupa'nın en fazla iş konusunda sıkıntı çeken ülkesi. İspanya'da resmi olarak haftada 40 saat, günlük olarak 9 saatten fazla çalışma kanunlara aykırı. Ülkenin büyük bölümünde sabah 9'dan 2'ye kadar çalışıp 4 saatlik siesta adını verdikleri bir moladan sonra 6'da tekrar işe dönüp çalışmaya devam ediyorlar. Kestirme anlamına gelen siesta arasında uyumak da serbest. Merkezi yerlerde siesta vakti daha seyrek görülüyor. İspanya'da bankalar ise haftada bir gün hariç öğlen 2'ye kadar çalışıyor. Devlet kurumlarında çalışanların mesai saatleri genelde özel sektöre göre daha iyi. İspanya'nın en büyük sorunlardan birisi kapkaç ve hırsızlık. Belçika ve Fransa'dan sonra Avrupa'daki en yüksek hırsızlık oranına sahip olan ülkede, bu suçlarda polis çoğunlukla hiçbir şey yapmıyor. Trafikte çok saygılı olan toplumda yaya ve sürücü olmak son derece güvenli. Metronun yaygın olduğu ülkede ulaşım da gelişmiş durumda. Aynı zamanda şehirler arası ulaşımda hızlı trenlerle kolay ve uygun bir şekilde sağlanabilir. İspanya'da sağlık ve eğitim ücretsiz. Devlet okulları da oldukça kaliteli bir eğitime sahip. Ülkede sınıf farklılığı yok denecek kadar az. Evlerde ayakkabı çoğunlukla çıkarılmaz. İspanyollar uzun süren kalabalık akşam yemeklerini çok severler ve yemekten sonra sofradan kalkmadan 1-2 saat sohbet ederler. İş çıkışında da bir yerde oturup mutlaka içki içerler. Alkol tüketimi genel olarak çok yaygın.
İspanya'da pazar günleri çoğu Avrupa ülkesinde olduğu gibi marketler dahil neredeyse her yer kapalı. İspanya tarihinden beri sanatın ve dansın önemli olduğu bir ülke. Ünlü sanatçıları arasında ressam Picasso ve Salvador Dali gibi isimler bulunmakta. En ünlü dansı ise ünü tüm dünyaya yayılan flamenco. İspanya denince akla gelen bilindik mimarilerin ötesinde bir yer daha var. Guinness Dünya Rekorlarına girmiş, 300 yıldır hizmet veren, dünyanın en eski restoranı olan Boti, Madrid'in merkezinde yer alıyor. Geçmişin izlerini taşıdığını kapıları açıldığı anda hissettiren, rustik mimari cazibesiyle ziyaretçilerinin önce kalbine hitap eden bu restoran, yıllardır dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin bıraktığı anılar dışında geleneksel olarak pişirilen yemeklerin verdiği lezzetle yaşayan bir gastronomi müzesini andırıyor. İspanya denince akla gelen ilk şeylerden birisi de tabii ki futbol. Futbolda oldukça başarılı olan ülke, son zamanların en başarılı takımlarına da ev sahipliği yapmakta. Real Madrid ve Barcelona. Bu iki takım aynı zamanda futbol tarihinin en ezeli rakipleri. 100 yıldır devam eden bu rekabetin sayesinde sonucu asla bilinemeyen ama dünyada futbol seven milyonların ekran başından ayrılmadığı bir karşılaşma. Tarihi mimarisi, sokakları, meydanları ve sahilleriyle birçok turistin gözdesi olan, iklimiyle, insanlarıyla ve yaşamıyla ülkemize oldukça benzeyen İspanya hakkında bilinenlerin dışında bilinmeyen birçok konuyu araştırdım, yorumladım ve sizlere aktarmaya çalıştım. Kendine has özellikleriyle eşi benzeri olmayan dünyanın diğer coğrafyaları hakkında bilgi edinmek istiyorsanız, videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.